Türk okçuluğunda temren okun en kritik parçalarından biridir. Temren okun hedefe etki eden kısmıdır. Yani okun ucundaki metal başlıktır. Ama mesele sadece ucu sivri bir parça olmaktan çok daha derindir. Çünkü temrenin şekli, ağırlığı ve yapısı okun nasıl uçacağını, neyi nasıl etkileyeceğini doğrudan belirler. Temren aslında bir okun hem zırhı hem de karakteridir. Bir ok milini, yani o özenle seçilmiş ahşabı hazırlamak aylar sürebilir. Ama o milin ucuna doğru temeli takmadığınız sürece elinizdeki sadece düzgün bir değnektir. Türk okçuluğunda temrenin ilk ve en önemli görevi okun baş ağırlığı dediğimiz dengeyi kurmaktır. Bir ok yaydan çıktığı anda inanılmaz bir enerjiyle sarsılır ve havada yılan gibi esneyerek ilerler. Eğer ucunda doğru ağırlıkta bir temren yoksa o ok havayı yarmak yerine rüzgara kapılıp yönünü şaşırır. Temren burada bir geminin çapası gibi görev yaparak okun burnunu hedefe kilitler ve onu istikrarlı bir şekilde uçmasını sağlar. Eski Türk okçuluğunda temrenler çoğunlukla demirden yapılırdı. Demir hem işlenmesi mümkün hem de darbe anında yeterince dayanıklı bir malzeme olduğu için tercih edilirdi. Daha kaliteli ve özel temrenlerde çelik de kullanılırdı. Usta demirciler temreni döverek şekillendirir, ardından sertleştirme işlemleriyle hem keskin hem de dayanıklı hale getirirdi. Yani her temren aslında biraz da ustanın el izini taşırdı. Yapıldığı malzemeler ise sadece demirden ibaret değildir. Bu tam bir malzeme bilgisidir. Savaş için hazırlanan bir temren, ocağın en harlı ateşinde dövülen, suyu verilmiş sert çelikten yapılır. Çünkü karşısındaki rakip sadece bir hedef değil, çelik halkalardan örülmüş bir zırh ya da sertleştirilmiş bir deridir. Ancak spor amaçlı atışlarda durum değişir. Huta dediğimiz o meşhur deri hedeflere atış yaparken hedefin ömrünü uzatmak ve oku içinden kolayca çekebilmek için daha yumuşak metallerden, bazen de pirinçten uçlar dökülür. Hatta bazen antrenmanlarda ahşabın ucuna doğrudan metal takmak yerine okun ucunu sivriltip ateşte sertleştirerek yivli uçlar elde edildiği de olurdu. Temren çeşitleri ise tamamen kullanım amacına göre şekillenmiştir. Türkler okçuluğu sadece savaş için değil, avcılık ve spor için de kullandıkları için farklı ihtiyaçlara cevap veren birçok temren türü geliştirilmişlerdir. Mesela savaşta kullanılan temrenler genellikle delici özellikte olurdu. Bunlar daha ince, sivri ve aerodinamik yapılıydı. Amaç zırhı ya da kalın giysileri delip geçmekti. Bu yüzden uç kısmı oldukça keskin ve sert olurdu. Bu tür temrenler hız ve nüfuz gücünü arttıracak şekilde tasarlanırdı. Buna karşılık avcılıkta kullanılan temrenler biraz daha farklıydı. Av temrenleri genellikle daha geniş ağızlı olurdu. Çünkü burada amaç sadece delmek değil, aynı zamanda kanamayı arttırarak hayvanın kısa sürede etkisiz hale gelmesini sağlamaktı. Bu yüzden bazı temrenler 2 ağızlı, bazıları 3 ya da 4 kanatlı olurdu. Geniş yüzeyli oldukları için hedefte
daha büyük hasar bırakırlardı. Bir de eğitim ve talim amaçlı kullanılan temrenler vardı. Bunlar genellikle keskin olmazdı. Daha güvenli olması için uç kısmı köreltilmiş ya da yuvarlatılmış şekilde yapılırdı. Böylece hem hedefe zarar verilmez hem de okçu kendini geliştirebilirdi. Temren çeşitlerini birbirinden ayıran en önemli özellikler aslında 3 şeyde toplanır: şekli, ağırlığı ve keskinliği. Şekil, okun hedefte nasıl bir etki bırakacağını belirler. Ağırlık, okun uçuş dengesini doğrudan etkiler. Ağır temrenler oku daha stabil ama daha kısa menzilli yapabilir. Keskinlik ise hedefe nüfuz gücünü belirler. Hangi temrenin tercih edileceği tamamen amaca bağlıdır. Eğer zırhlı bir hedefe karşı kullanılacaksa dar ve sert bir temren gerekir. Av için kullanılacaksa daha geniş ve kesici yüzeyli olanlar tercih edilir. Talim için ise güvenli, köreltilmiş temrenler seçilir. Yani temren seçimi aslında ok ne için atacak sorusunun cevabıdır. Türk okçuluğunda bu kadar farklı temren türünün geliştirilmiş olması bu geleneğin ne kadar incelikli olduğunu gösterir. Ok sadece bir çubuk ve uçtan ibaret değildir. Her parçası ayrı bir bilgi, deneyim ve ustalık gerektirir. Temren de bu tür bütünün en belirleyici unsurlarından biridir. Çeşitlerine daha yakından baktığımızda her birinin aslında bir soruna çözüm olarak doğduğunu görürüz. Örneğin büyük temren denilen o ince ve uzun uçlar düşman zırhının gözeneklerinden içeri sızabilmek için kalem gibi zarif ama çelik kadar sert tasarlanmıştır. Diğer yandan yağmanlı uçlar vardır ki bunlar adeta okun ucuna takılmış küçük birer kılıç gibidir. Bu uçlar geniş yüzeyleri sayesinde havayı keserek ilerler ve vurduğu yerde geri dönülmez bir etki bırakır. Bir de Türk okçuluğunun zirvesi sayılan menzil okçuluğu vardır. Burada amaç vurmak değil, en uzağa gitmektir. Bu yüzden menzil oklarının temrenleri bir tırnak kadar küçük, fil dişinden ya da kemikten oyulmuş tüy kadar hafif parçalardır. O kadar hafiftirler ki okun havada 1 gram bile fazla dirençle karşılaşmasına izin vermezler. Peki bir okçu neden belirli bir temreni tercih eder? Bu tamamen yapılacak atışın doğasıyla ilgilidir. Eğer rüzgarlı bir havada atış yapıyorsanız rüzgarın oku savurması için daha ağır bir temren tercih etmeniz gerekir. Eğer hedefiniz çok uzaktaysa bu sefer oku havada tutabilmek için daha hafif uçlara yönelirsiniz. Bir de yayın gücünün hesabı devreye girer. Çok sert, çekmesi zor bir yay kullanıyorsanız o yayın boşalttığı devasa enerjiyi karşılayabilecek sağlamlıkta ve ağırlıkta bir temren takmanız şarttır. Aksi takdirde ok yaydan çıktığı anda o güce dayanamayıp havada kırılabilir ya da hedefe ulaştığında etkisiz kalabilir. Kısacası temren metalin, kemiğin veya boynuzun ateşle ve ustalıkla buluşup okun ucuna can vermesidir. Türk okçuluğunda bir okun başarısı arkasındaki tüylerin dengesiyle başlar. Ama her zaman o en uçtaki küçük metal parçasının hedefe doğru attığı o kararlı adımla son bulur. Usta bir kemankeş sadağından yani ok torbasından
bir oku çektiğinde sadece bir çubuğu değil, ucundaki temele göre belirlenmiş bir görevi eline almış olur.